Hanımlar, kız çocukları için harika bir hırka modeli tasarladım. O kadar güzel ki özellikle böyle simli dokusu olması, bir de modelin böyle tatlılığı, şirinliği, efsane canlı halini görmeniz lazım. Zaten Rıfkı da bayıldı. Bu hırkayı elediğim zaman bana kızıyor ve saldırıyor. Zaten parmaklarım hep delik deşik yaptı. Kullandığım ip polosu kendi baby Brillo harika bir ip üretti hanımlar. Asla kaşındırma yapmıyor. Buraya zaten en hassas yer olduğu için böyle mutlaka mesela deneme yapın. Her tür ipte asla kaşındırmıyor. Hemen kodunu söylüyorum. 256. Kremin kodu yok. Zaten bir tane krem var. Pembenin 241 ve sarının da şöyle göstereyim 203. İki tane krem yeterli. Bir de bunun eteğini anlatacağım hanımlar. Şu an bakın Rıfkı el ettirmiyor. Çok pis ısırıyor bu arada. Bu hırkayı örerken resmen Rıfkı'dan ben dayak yedim. Kullandığım tığ numarası da 2,5 milim hanımlar. 3 milim eğer kullanırsanız biraz bol olur. Hani kötü durmaz aslında ama geniş düşer, gevşek düşer. Ama böyle sıkı, böyle kumaş efekti vermesini istiyorsanız mutlaka 2,5 milim tığ kullanın. Bu ipin özelliğinde sim olduğu için sanki böyle kumaş havası veriyor. Ya mutlaka tavsiye ediyorum. Polosunun web sitesinden temin edebilirsiniz. Zaten şu an indirimde, indirim ve kampanya bitmeden mutlaka alın hanımlar. Şimdi benim yaptığım yaş 1 yaş, 1,5 yaş rahatlıkla giyebilir. Zaten kılavuzda kapaklı olduğu için de rahatlıkla her yaş grubuna olur. Bu arada burada bir teknik kullandım. O tekniği videonun sonuna ekledim. Bütün örgülerimde mesela boşluk olan örgülerde ne yapıyoruz da burayı tabii ki kamufle ediyoruz. Bakın muntazam bir şekilde oldu. Mesela bu kolu eklediğimiz zaman şu an Rıfkı bırakmıyor. Bu kolu eklediğimiz zaman buralar delikli düşüyordu. Ne yaptım da acaba buraları kapattım? Videonun sonunda şimdiden beğenilerinizi, yorumlarınızı, abone olmanızı bekliyorum. Rıfkı'yı da böyle döveceğim bir gün. Beni bugün bu videoyu çekene kadar benim parmaklarımı kanattı. Şimdi Rıfkı, ay Allah 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 Allah, bakın böyle bu şekilde yani çok büyük savaşlar veriyorum size örgü modellerini anlatırken. Siz de bu emeğime karşılık beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum, abone olmanızı da bekliyorum. Part 1 part 2 video olarak bu hırkayı paylaşacağım. Hemen alıyoruz iplerimizi, toplam 4 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 tane zincir. Geliyoruz birinci zincirden, tel aldım, direkt çıkış yaptım. 1-2 zincir çekiyorum. Şimdi bu minik halkanın içine toplam 8 tane trabzan yapıyorum. 1 trabzan ve 1 zincir. 1 trabzan, 1 zincir. 1 trabzan, 1 zincir. Toplam 8 tane olacak. 2 4 6 7 ve 8 ve bir zincir çekiyorum. Geldim başlangıç noktasına, battım, direkt çıkış yaptım ve ilk orta bölümünü yaptık. Şimdi hemen pembe kısmına geçiyoruz. Şimdi herhangi bir boşluktan başlayabilirsiniz. İki tane zincir çekiyoruz. Tam böyle iki tane trabzan yaptım. Şimdi burası birinci köşe. Şimdi buraya bir tane ikili yaptım. Şimdi geldim hemen buraya. Burası köşe noktası olacak. 2 trabzan, 2 zincir, tekrar 2 trabzan. 1 ve 2. Geldik boşluğa. 2
tane. Bakın bu birinci köşenin sağ tarafına. Birinci köşe 2 tane olacak. Dönerken bitirirken yapacağız. Sadece ortaya bir tane. Bakın ikinci köşeye. Bakın 2 tane. İkişer ikişer 2 tane köşe için yaptık ve 2 zincir çektik. Geldik şimdi üçüncü köşeye. 1 ve 2. 1 2 zincir. Boşluğa şimdi tekrar geldim. Bir tane. Şimdi son dördüncü köşe yapıyorum. Bir, iki. Evet. Bakın. Şimdi geldim. İlk yaptığımın köşesinin sağ tarafına yapıştırdım. Şimdi boşluğa geldim. Sol taraf yapıyorum. 2 zincir çekip geliyoruz. Birleştirdim ve çıkış yaptım. Bu kadar. Minik bir kare şeklinde bir motif oldu. Zaten böyle minik papatya şekli vermek için. Şimdi buradaki işlem biz boşluklara değil de aralarına batacağız. Krem ip hemen getiriyorum. Şimdi burada şuradan köşeden başlayalım. Sadece köşelerde boşluklara batıyoruz. Ne demek istediğimi şimdi daha iyi anlayacaksınız. 2 zincir. Şimdi 1 2 trabzan. Şimdi hanımlar bakın normalde buralara batılır motiflerde. Biz buradaki boşluğa giriyoruz. 2 trabzanın arasındaki boşluğa batıyoruz ve 2 tane yapıyoruz. Şimdi aynı şekilde bakın burayı karıştırma. Buraya değil de şuradaki boşluğa batıyoruz. Bakın. Geldik şimdi köşe kısmına. 2 zincir. Tekrardan 1 2. Şimdi geldik bakın buraya değil hemen şu iki trabzan arasına. Bakın motif de büyümüş oluyor. Evet bildiğimiz bir teknik değil, farklı bir teknik. Çok kibar oluyor bu da. 1 ve 2. Bu arada kanala abone olursanız çok sevinirim. Benim 2 tane kanalım var. 2 kanalı da yönetiyorum şu an. Büyük kanalım biraz düşüşte olduğu için, yani biraz sıkıntıları olduğu için onu devredeceğim. Onda problemler var. Onun sorununu çözemiyorum. Şu an biraz işte idare ediyorum. Bakın geldik. 1 2 zincir boşluğa geldik. Bakın aynı teknik zaten. Şimdi bakın burada zincir var. Trabzan trabzan. Bunu hani pembeye başlarken zincir çekmiştik. Buraya batıyoruz. Şimdi geldik. Evet. Şimdi geldik hemen. Birinci köşenin sol tarafını da yapıyoruz. 2 zincir çekiyorum ve bitiriyorum. Bu kadar. Şimdi kahverengiyi de aynı işlem yapacağız. Bundan sonra bu motifi aynı bu teknikle büyüteceğiz. Bakın o kadar tatlı duruyor ki yani böyle kare düştü. Bu teknik bir çalışma yapmıştım. Dedim bu çalışmadan bir motif yapalım, tasarlayalım. Ve de çok da hoşuma gitti. Şimdi buradan başlayalım yine.
farklı yerden başlayalım. Geldim. 2 zincir. 1 2. Bakın krem nasıl başladıysam. Şimdi ne yapıyorum? Bakın boşluğa batmıyorum. Direkt bunun ortasında. 1 ve 2. Aynı kremde nasıl gittiysem bu şekilde motifinizi istediğiniz kadar büyütebiliyorsunuz hanımlar. Ne yapmak istiyorsanız motifi de bu şekilde, bu teknikte büyüteceksiniz. Mesela başka bir renk etmek istiyorsunuz. Aynı bu böyle yaparak büyüteceksiniz. Şimdi hemen bakın aynı teknik ile bu motifi büyütüyoruz hanımlar. Yani bu kadar basit. Şimdi size bitimini tekrar göstereceğim. Yani aynı işlemi tekrar göstermem aslında gerek yok. Geliyorsunuz, örüyorsunuz. Son. Bakın. Geldim. Buraya da tekrar 2 tane yapıyorum ve motifi bitirmiş oluyorum. Tabi sizler bu motifi de büyütmek isterseniz de büyütebilirsiniz hanımlar. Motifin genişliği toplam 8'e 8 santimdir. Yapacağınız modele göre de motifi aynı bu teknikle toplam 7 tane motif ördükten sonra ön kapak sağ ve sol yapacağız. Sonra arka yapacağız. Önceden çalıştığım için size mantık olarak nasıl kurulduğunu göstereceğim. Şimdi daha büyük yaş grupları için mutlaka ya motifi büyüteceksiniz ya da motif sayısını artıracaksınız. Toplamda bakın ön kapak için 2 tane motif kullandım. Arka içinde 1, 2, 3 motif kullandım. Toplamda 7 motif. Şimdi sizler motiflerinizi isterseniz 2-3 yaş yapmak isteyenler bir sıra daha motife gidebilir. İşte 4-5-6 yaş yapmak isteyenler de bir motif daha arkaya ekleyip ön kapağa da bir motif daha ekleyip de modeli büyütebilir. Sağlı solu zaten 1, 2, 3. Önde 6 tane olacak. Arkada da 4 tane olacak. Yani motifleri aslında beden ölçünüze göre büyütüp ya da yan yana koyup o şekilde de ölçü alarak da yapabiliyorsunuz. Şimdi arkanın çocuklarda beden ölçüsü diyelim şu arkadan şu yanları ölçtüğün zaman buradan buraya ölçtüğün zaman eğer 30 santimse 30 santim olana kadar motifi büyütmeniz lazım ya da motif eklemeniz lazım. Diyelim daha büyük yaş gruplarında diyelim 40 sa 40 santim uzunluğunda olana kadar hani motifi ekleyeceksiniz ya da büyüteceksiniz. Ona göre modeli kuracağız. Şimdi ben size şu eklemeyi, birleştirme tekniğini aynı burada ve aynı burada da yapılacağını söyleyeyim. Şimdi önce bir motifleri birleştirelim. Tamam mı? Ondan sonra yavaş yavaş modeli kurmaya başlayacağız zaten. Önemli olan şu an motifleri doğru şekilde yerleştirmek. İnşallah karışık anlatmamışımdır. Umarım çok kızanlar oluyor ama elimde değil bazı şeyler. Şimdi bakın bu motifleri birbirine eklemek için zaten daha önceden paylaştım sayfamda. Bilenler biliyordur. Buradan başlayacağız motifi. Aynı buradaki nasıl ördüysek aynı teknikle geleceğiz. U şeklinde krem buraya kadar öreceğiz. Burası boş kalacak. Şimdi ekliyorum. Zaten motifi yaparken aynı teknik ile yapıyoruz. Şimdi 1-2 zincir çekiyorum. 1 trabzan, 2 trabzan. Şimdi geldik. Bakın 2 trabzanın orta kısmına aynı kahverengi ördüğümüz gibi yapıyoruz.
İçinden başladım ama şöyle yaparsak. Bakın sadece burayı gösteriyorum. Aynı işlem. Bakın bu şekilde zaten motifi de büyütürsünüz. Eğer daha büyük yaş grubu yapmak istiyorsanız. Şimdi buradan gelelim. U şeklinde buraya kadar örelim. Şimdi geldik. Bakın. Şimdi bu köşeye 2 tane yapıyorum. Şimdi 1 ve 2 zincir çekiyorum. Bu kadar. Şimdi geliyoruz. Buna ekleyerek öreceğiz. Tel aldım. Herhangi bir köşeden başlıyoruz. Hemen şu boşluğa bir trabzan, 2 trabzan. Şimdi bakın. Bunları böyle yan yana getiriyoruz. Şu ikişer ikişer birbirine bakacak şekilde birbirini ekleyeceğiz. Şimdi bu sefer boşluktan gireceğiz. Bakın boşluktan gireceğiz. Tel aldım. Çıktım. Biraz yakınlaştıralım. Burası biraz önemli. Bakın 2 tane trabzan yaptık bu köşe noktasına. Bakın sakın bu ortadan girmiyorsunuz. Boşluktan girdik. Tel aldım. Çıktım. Şimdi geliyorum. Şu 2 trabzanın ortasına 1 2. Örerken trabzanın ortasına, birleştirirken bakın şu boşluktan tığımı geçirdim. Teli aldım. Çıktım. Bakın dikkat edin, bunların içine batıyoruz. Bakın zaten karşılıklı birbirine geldi. Bakın şimdi köşe noktasına geldik. 2 tane yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi bir zincir. Geldim. Bakın buradaki köşe noktasına. Sık iğne, bir zincir. Şimdi bakın boşa asla batmıyorsunuz. Trabzan ortasına trabzan yapıyoruz. Bakın burayı birleştirdik. Buradan geliyoruz. Buraya kadar örüyoruz. Uzun zaman oldu örgüyü anlatmayalı. Biraz kötü anlatabiliyorumdur. Doğrudur. Şimdi bu
bu şekilde örelim güzelce. Aslında videoyu uzun tutup part 1, part 2, part 3 diye mi paylaşsam diye düşünüyorum. Çünkü bazı kişiler kısa kesiyorsun, çoğu yeri anlatmıyorsun diye diyor. Ama ben mümkün olduğunca sadece önemli olan yerleri anlatmaya çalışıyorum. Bu yüzden galiba bu videoyu part 1, part 2, part 3 diye paylaşacağım. Şimdi arkayı part 2 videosunda paylaşacağım. Şu ön kapak videosunu size güzel detaylı anlatmaya çalışayım. Kimsenin aklı da karışmasın. Sıkılan varsa da zaten bilen kişi buraları rahatlıkla izleyip atlaya izler yani. Şimdi bakın ön parça kısmının ne yaptık? Geldik. Şuraya kadar ördük. Bakın burası kaldı. Şimdi burayı öreceğim. Geldik. Şimdi bu parçayı her türlü büyütebiliyorsunuz zaten. Mesela ya aslında öyle bir şey ki yapboz gibi bu motiflerle model çıkartmak. Şimdi diyeceksiniz ki 3 tane büyük yaşlarda 3 tane motifi yan yana koyarsak nasıl yapacağız? O da doğru. Ben onu söylemeyi şimdi unuttum size. Şimdi şunu göstermem lazım. Diyelim ön kapak içi 3 ya da 4 tane yapmak isteyenler var. Onlar nasıl yapacak? Aynı bu teknikle gelecek. Tamam mı? Buradan ne yaptık? Birleştirdik. Geldik. Yine aynı teknikle U tekniği. Buradan gelecek. Sonra aynı bunu buraya birleştirdiğimiz gibi bunu da buna birleştirecek. Bu şekilde istediğiniz boyutta ön kapağı da tasarlayabiliyorsunuz. Zaten arka motifi de göstereceğim 3 tane. Yani aynı işlemin tekrarını yapacaksınız. İstediğiniz kadar ekleyebiliyorsunuz. Şimdi şuraya geldik. Köşe noktasına. Bakayım ben burada ne yapmışım. Evet, normal birleştirmişim. Şimdi bir zincir çekiyorum. Köşe olduğu için yakınlaştıralım. Şunu şöyle yapayım. Sık iğne yaptım. Bir zincir. Bakın hemen diğer motifin köşe noktasına geldim. Zaten diğer köşeyi yapmıştık. Şimdi bakın sakın unutmayın, boşluklara batmayın. Şu iki trabzanın ortasından devam ediyoruz. Bu örnek farklı olduğu için hani bu şekilde yapıyoruz. Şimdi ipi sakın kesmiyorsunuz. Yukarı doğru öreceğiz. Size güzelce anlatacağım. Daha detaylı olsun diye. İlk defa böyle part 1, part 2 videosu çekeceğim sizde. Evet. Şimdi geldik boşluk kısmına. Bir, iki zincir çekiyoruz ve motifi tamamladık, bitirdik. Şimdi hanımlar, bundan sonra yapılması gereken işlem yukarı doğru örmek. Şimdi siz daha büyük yaş grubu yapmak isteyenler elbette olacak. Şimdi elinize alacaksınız, işte çocuğunuzun hırkasını, penyesini, ne varsa ona göre örmeniz lazım. Şimdi siz kapağın boyutunu ne kadar gelmesini istiyorsunuz. Mesela bu hiza tam böyle göbek deliğine kadar geliyor. Hani etek ucuyla göbek deliğinin bir tık üstü olarak hesaplıyorum ben. Oraya kadar mesela düz ördüm. Ondan sonra kesire kesire gittim.
Şimdi ben mesela şu motifin kendisini saymazsam 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. 4 sıradan sonra kestirmeye başladım. Sizler daha büyük yaş grubu yapanlar, diyelim 2 yaş yapanlar 6 sıra örüp kestirme yapabilir. 6 sıra işte 2-3 yaşta, 4-5 yaşta işte 8-10 sıra düz ördükten sonra kestirme yapabilir. Bu şekilde de ayarlayabiliyorsunuz. Ama tığ el ip farkı olduğu için hanımlar çok değişiyor. Onun için mutlaka kıyafetlerden ölçü alarak yapabilirsiniz. Şimdi böyle üstten bahsediyorum ama ben 1 yaş çalışıyorum. Hani ona göre ayarlayın yani. Şimdi geldik buraya, bir tane trabzan yapıyorum, köşeye dönüyoruz mecburen. Şimdi bakın aynı teknikle, bak şuradaki boşluklara değil, yakınlaştıralım. Bakın buralar asla batmıyorsunuz, şuraya batıyoruz, boşluk kısmına. 2 trabzan, ortasına 2 tane trabzan yapıyoruz. Dümdüz örüyoruz. Normalde ben bu hırkayı ya da yeleği işte bütün olarak örecektim ama size nasıl anlatabileceğimi biraz zorlandım çünkü anlatmam için ön çalışma falan yapmam lazımdı. Mecburen parça parça, ama örgü bilen kişiler rahatlıkla zaten bütün örebilir. Bak şu yaptığımız sık iğne var ya, şu köşe bent olan. Buraya sık iğnenin tepesine 2 tane, 1-2 tane yapıyorum. Şimdi bakın, sakın boşluklara batmak yok. Şimdi geldik köşe noktasına. Başlarken ne yapmıştık? Buradaki köşe noktasına bir tane trabzan yaptık. Şimdi 2 zincir döndük. Bakın ilk sıramızı tamamladık. Şimdi geliyoruz ikinci sıraya. Bir trabzan. Şimdi bakın şuraya aynı şekilde devam ediyoruz. Boşluklara batmak yok. 2 trabzan, ortasına 2 tane trabzan. Motif de aynı bu şekilde yapmıştık. Aynı deseni devam ediyoruz. Şimdi bundan sonra dediğim gibi ben 4 sıra öreceğim. Sizler kaç yaş grubu yapıyorsanız ona göre 6 sıra, 7 sıra, 8 sıra ona göre örün. Gelin, ondan sonra kestirmeyi göstereceğim. Şimdi hanımlar, kestirme işlemine başlıyoruz. Şimdi burada size bir detay vereceğim. Rahatlıkla yapacaksınız. Şimdi bu kapak hırkamızın ya da yeleğimizin sağ kapağı. Bu da sol kapağı. Bunda şimdi 1, 2, 3, 4 sıra ördüm ya. 4. sırada kestirmeye başlamışım. Tamam mı? Burada da 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. 5. sırada kestireceğim. Arada sıkıntı olmayacak çünkü biri iç kısmına gelecek, biri dış kısmına gelecek. Yani oradaki H4, H5 hiçbir farkı olmayacak hanımlar. Şimdi dediğimi inşallah anlamışsınızdır. Diyelim ön kapak sağı siz 6 sıra ördünüz. 6. sırada kestirin. Sol kapağı işte 6 sıra ördünüz. 6. sırada değil de 7. sırada kestirirseniz aklınız asla karışmayacak. Şimdi geliyoruz. Bakın
gösteriyorum şimdi. 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. Kestirme yapmadım. Ama bakın burada 1, 2, 3, 4. Bakın kestirme yapmışım. 4. sırada kestirme yapmışım. Şimdi biri sağ kapak bu tarafa gidecek. Sol kapak da bu tarafa gitmesi lazım. Onun için burada buradaki kestirmeyi bu şekilde yaparsanız rahatlıkla yaparsınız, yani kolay anlarsınız. Şimdi biraz karıştırılıyor. Farklı bir teknikle yapıyordum. En kolayı bu yol. Hani bu şekilde ayarlayın. Şimdi geldim, yakınlaştırıyoruz. 2 zincir çektim. Tel aldım. Bak birinci, bakın trabzan ya. Buraya tam çıkmıyoruz. Şuradan 2 tane tel aldım. Tamam mı? Şuraya 2 tel kaldı. Şimdi tel aldım. Şu 2 trabzanın ortasına girdim. Bakın. Bu şekilde. Şimdi 2 tane teli çıktım ve 3 taneyi de tek çıkıyorum. Bakın bu şekilde kestirmeye yaptım. Şimdi normal sırama devam ediyorum. Kestirme tekniği bu hanımlar. Çok da basit. Şimdi diğer dönerken kestirme tekniğini göstereceğim. Şimdi sıramıza devam edelim. Bu elimdeki zaten sol kapak. Sağ kapak da yapsanız aynı bu şekilde yapacaksınız. Hani tekrarlıyorum. Tekrarlamamdan bıkanlar var ama yani lütfen yanlış anlamayın. Bakın 4. sırada kestirdim. Burada da 5. sırada kestirdim. Yani siz diyelim 6'da kestireceksiniz, 7'de kestireceksiniz solu. Bu şekilde ayarlayacaksınız. Şimdi bunu buraya böyle geliyorum. Sonra buradan dönüyorum. Bu tarafta kestirme yok. Düz devam ediyorsunuz. Geliyoruz buraya. Kestirme yerine kadar örüp gelelim. Şimdi bakın geldik kestirme yerine. Bakın burayı düz ördüm. Şu kısma geliyorum. Evet, Rıfkı da ortak oldu örgülere. Şimdi buradan geldik. Yarım çıktım. Tel aldım. Şimdi hemen bakın. Boşluğa batmayacağım. Çünkü eğer boşluğa batarsam boşluk oluşur. Onun için şuradan birit noktasına Allah batacağım. Bakın böyle. Şimdi ikisini çıktım. Direkt çıkış yapıyorum. Bakın kestirdim. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Her sırada kestirme yapacağız. Bakın buradaki birit noktasına batıyorum. Tel aldım. Şimdi bakın geldik. Şu orta kısmına. Bakın kestik. Şimdi geliyoruz. Devam ediyoruz örneğe. Bu şekilde yeleği kestiriyoruz hanımlar. Ta ki omuz genişliğiniz ne kadarsa ona göre yapacaksınız. Size de bir detay vermek istiyorum. Her yaş grubuna göre mesela bir mağazaya gittiği zaman 1 yaş, 2 yaş, 3 yaş aralarında birer santim, 2'şer santim büyüklükte oluyor fark ettiyseniz. Arada dağlar kadar fark yok. İşte o mantıkla örgüye de o tekniği uygulayacaksınız. Mesela ben 10 sıra mı ördüm? Siz eğer 2 yaş yapıyorsanız 12 sıra. 3 yaş yapıyorsunuz o zaman 14 sıra 2 sıra ekleyerek ya da birer santim ya da 1-2 santim ekleyerek modeli büyüteceksiniz. Şimdi ben burada kestirmeye yapıyorum. Ama siz ne yapacaksınız? Ona göre şimdi sayı da vereceğim size. Kaç sıra ördüğümü de göstereceğim. Hani ilk başta demiştim ya size 4 sıra örün. Mesela 2 yaş yapanlar 6 sıra, 3 yaş yapanlar 8 sıra, 4 yaş yapanlar işte 10 sıra. Bu şekilde de ilerleyebilirsiniz. Yani her yaş grubuna göre fark ettiyseniz birer santim ya da 2'şer santim bir genişlik, bir büyüklük oluyor. Mantık bu. Örgüde de mantık bu hanımlar. Şimdi geliyoruz, bakın düz devam ediyorum.
Sağ ve sol kapağı aynı bu şekilde yapacaksınız. Sadece bir tarafı sağa doğru gidecek, bir tarafı da sola doğru gidecek, sağ ve solda. Şimdi geldik bakın buraya. Şimdi dönüyorum. Neyse burayı da göstereyim de göstermedin demeyin. Ay bazı yorumlar o kadar yani nasıl desem, kimisi böyle hakaretvari bir yorumlar yapıyor. Yani ne diyeyim, bir şey demek istemiyorum. Ben bile kendimden dalga geçiyorum yani. Ben bile bazen kendimi dinleyecek tahammülüm bile olmuyor. Yani bak, kiminiz haklısınız ama kiminiz de yani fazla abartıyorsunuz. Onun için yani evet, anlatamayabilirim. Yanlış da yapabilirim. Yani insanız. Yani kuluz. İnsanoğlu yani hata yapabilir. Dört dörtlük bir dünya yok. Onun için yani ben mümkün olduğunca sizi zayi etmeden, yani ipi alıp masraf yapıp sonradan işte yarım yamalak anlatmak da istemiyorum. Bazen ne dediğimi şaşırabiliyorum. Onun için yani affınıza sığınarak yani buradan kusuruma bakmayın diyorum. Ama bazıları gerçekten çok kaba oluyor. Onlar da zaten beni takip etmeyen kişiler, biliyorum. Ee, Neyse öyle işte. Biraz söylemek istedim buradan. Eğer dinliyorsanız tabii ki. Burayı böyle uzattık ama neyse. Konuşmaya dalınca. Evet bakın, şimdi kestirme yerine geliyorum. Şimdi bakın geldik. 1 2 kaldı. Şimdi tam çıkmayacağım. 2 çıktım. Bakın 1 2 tel. Şimdi geliyorum. Boşluğa batmayın sakın. Şuradan 2 tel çıkış yaptım. 1 ve 2 çıkıyorum. Zincir. Şimdi bakın yarım çıktım. Tekrar bakın kestiriyorum. Bu şekilde. Şimdi devam ediyorum. Bakın kestirme tekniği bu şekilde hanımlar. Şimdi kestirmeye devam edelim. Ta ki şimdi nereye kadar kestireceğiz diyeceksiniz. Doğal olarak haklısınız. Bakın kestirme işlemi bu şekilde. Şimdi bakın bir yaş yaptığım için nereye kadar kestirdim? Örneğin bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane kalana kadar kestirdim. 2 yaşta 6 tane kalana kadar kestireceksiniz. Zaten 2 yaşta bu motifi biraz daha büyük yapmış olacaksınız. 3 yaşta da daha büyük olacak. Yani dediğim gibi bir sıra ya da 2 sıra fazla örerek motifi zaten büyütüyorsunuz. Ya da motif ekleyerek yapıyorsunuz. Size şu mantığı da söyleyeyim. Şu omuzda bakın nereye kadar geldim? 1, 2, 3, 4, 5 sıra. 5 sıra kalana kadar, yani şöyle ikili grup kalana kadar kestirdim. Bakın onu bak buraya kadar kestirdim. Onu sonra düz yukarı çıktım. 2 yaşta 6, 3 yaşta 7, işte 4 yaşta 8. Bakın 8 yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 4 yaşta. Bakın bu kadar kalana kadar kestireceksiniz. Yani mantık bu hanımlar. Tamam mı? Şimdi ben 5 sıra şunlardan 1, 2, 3, 4, 5 sıra kalana kadar kestirmeye devam ediyorum. Bu arada Rıfkı'yı kafese koyduğum zaman çenesi durmuyor. Odaya atsam yalnız kalmıyor. Bu biraz farklı bir kuş. Bu canavar. Bu kerpeten. Yalnız kalmayı sevmediği için mecburen böyle bizimle ortak örgülerimize kestirelim, geliyoruz. Şimdi hanımlar geldik. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane oldu. Şimdi bunu mecburen kestireceğim. Yani teke düşüreceğim. Bunu buradan söküyorum. Bakın geldik. Yakınlaştıralım. Ve burayı teke düşürdüm. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5.
2 zincir çekiyorum. Şimdi buraya bir trabzan aynı şekilde. Şimdi kestirmeyeceğiz. Düz yukarı doğru öreceğiz. Şimdi örneğe devam ediyoruz. Kestirmeyi bıraktık. Düz yukarı, modeliniz ne kadarsa ona göre yukarı doğru öreceğiz hanımlar. Zaten fazla bir sıra örülmüyor. Şöyle göstereyim. Bakın. Allah Allah. Seni köpek. Şimdi kestirme burası 1 2 3 4 5 6 7 sıra düz ördüm yukarı doğru. Aynı şekilde 7 sıra düz öreceğiz. Bu arada dikkat sayılarına dikkat edin. Bunların eşit olmasına diyelim, sayalım. Buradan başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Seni köpek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, toplam 24 sıra ördüm. Yani şu omuz 24 sıra olana kadar yapacağız. Diyelim 2 yaş yapanlar bu 24 değil de 26'dır. Değil mi? 3 yaş yapanlar 28'dir. Ya da 30'dur. Tamamıyla sizin ölçünüze bağlı, kalıbınıza bağlı. Yani size en güzel püf noktası 2 santim büyük yapın. Her yaş grubuna göre ikişer büyütün yani. Verdiğim sayıya göre büyütün. Ben şimdi 1 yaş yaptığım için 24. 2 yaş yapıyorsanız 26. 3 yaş yapıyorsanız 28. Daha büyük istiyorum diyorsanız 4 ekleyin. Yani bu şekilde ayarlayacaksınız. Şimdi bunu böyle örüyoruz. Ön kısmını bitiriyoruz hanımlar. Sonra diğer kapağı da aynı şekilde öreceksiniz. Böyle düz devam ediyorum. Bakın böyle. Şimdi motiflerim ön yüzü burada olduğu için zaten bakın böyle kapak şeklinde gelecek. Burası sol, burası sağ, böyle birbirinin üstüne gelecek. Bakın şu arka kısımda böyle, bakın şöyle ayarlayacağız. Tamam mı? Mevzu bu hanımlar. Şimdi arka bölümü ve diğer yerleri de ikinci videoda yayınlayacağım. Birbirine linklerini atarım inşallah. O linklerden de takip edebilirsiniz. Bu şekilde Rıfkı'yla bayağı bir atışıyoruz biz şu an. Öyle hanımlar. Şimdi beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bakalım nasıl ilerledik. Devam edelim işte. Neyse hanımlar, ne diyeceğimi de bilemedim. Şimdi ilk defa böyle bir video ayarlıyorum. Böyle. Şimdi arkayı bekleyin. Önleri bitirelim. Arkanın videosunu da çekip yayınlayacağım.